Bol atışlı bir teste hazır mıyız? Başlayalım. Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer inceleme videosunda daha kanalıma hoş geldiniz. Farklı bir çekim yapayım dedim. Hep aynı şeyleri görmekten sıkılmış bazı arkadaşlar. Evden çıktığımda hava pırıl pırıldı ama rüzgar arttı. Çekimlerde biraz rüzgar sesi olacaktır ama olsun, siz beni değil silahı dinlemeye geldiniz. Kısa videosunu bir süre öncesinde paylaşmıştım. Serengeti P120 Legion marka 12 yivsiz yarı otomatik tüfek. Bu videoda söküm takımı pek yer almayacak. Çünkü kullanım kılavuzunda detaylı olarak Legion P120'nin sökümü ve tekrar takılması yer alıyor. Rüzgar müsaade ederse. Gördüğünüz gibi mekanizmaya varıncaya kadar şimdi göreceğiz. Mekanizmaya varıncaya kadar her şeyin sökümü ve takımı yer alıyor. Parça listesiyle beraber. Her şeyden önce sağlık. Legion P120'nin henüz kısa videosundaki birkaç atışları haricinde atış yapılmadı. Rodajlaması yapılmadı. Başlayalım o zaman. Evet. Bütün hepsi toplanacak. Şimdilik bunu da bir atalım bakalım. Şarjörler yeni, yaylar yeni, silah yeni. Rodajlamasına başladık. İkinci grup hedefe geçeyim. Oradan devam edelim. Bu arada böylece atışlar esnasında hedef gözetmeksizin atış yapıldığı kanaatini de ortadan kaldırmış oluyoruz, değil mi? Saçma atış olsa bile. Doldurmaya devam. Merak etmeyin, tek kurşunla geçeceğiz. Ama önce bir hep söylediğimiz rodajlama işlemini bir yapalım. Ben sevdim.
uzun süredir barut toplamamıştım. Devam. Yetmez. Seriye bağlayalım. Peki 32 ile attı. Başka ne var? Bakalım. 30 var. 30 ile atalım. ...24 atar mı ki? Ağır fişekleri atacağına pek şüphemiz yok gördüğünüz gibi. Şimdi de 24'ü deniyorum. ...24 biraz düşük kaldı bu havada. Jet 30 gram saçma fişeği. Züber 32 gram saçma fişeği. Sterling Slug. Züber Slug. Jet 30. Kısa mesafeden atışına bir bakalım. Çok güzel hopladı be. Yere düştü. Geri çıkardım. Şuradakine bir daha atayım. 5 atış. Şarjörlü tüfekleri hep slug'la kullanıyoruz. Saçma fişeğe atmaya ne gerek var? Arkadaşlar kimsenin kimseyi kısıtlamaya hakkı yok. Saçma fişeği var. Evet, erken mesafede biraz daha çabuk açılabilir. Daha geniş alanda dağılabilir. Ama isteyen niye saçma fişeğiyle atmasın?
Bunu görmek lazımdı. İşte. İşte. Yakalamak istediğim görüntü buydu. İşte. Yakalamak istediğim görüntü buydu. Yakın mesafeden 10-11 metreden Buckshot 9'lu, Buckshot 12'li ve 28 gram saçma fişeği hedefte nasıl olacak? Birincisi Süber Buckshot 9. İşaretli yerler saçmalar. Daha önceki atıştan atıcı arkadaşımızın hedefe attıkları. Yav 12'li. Oldukça değerli toplu gidiyorlar. Hedefin dışına hiç çıkmadan ana alan içerisinde toplanmış durumdalar. Tabi mesafe kısa. Ve 28 gram saçma fişek. ...25 metre mesafe... Buckshot 12'li, Buckshot 9'lu, sonra 28 gram saçma fişeği. Bu sefer önce 12'li Buckshot. Şimdi 9'lu Buckshot. Şok 5 numara. 28 gram saçma fişeği. ...32 gram. Otuz iki. ...30 gram farklı markalar karışık.
32 gram, farklı markalar karışık. Labrador'un açısını doğru ayarlayabildim mi bilmiyorum. Bakacağız. Birinci ölçümlerimiz Sterling Slug 32 gram Big Game seri. İnşallah ölçeriz. İlk defa da hallolur. Hadi bismillah. Evet, ölçtüm. 1256. Güzel. 1242. 1247. 1287. 1294. Yoruldum. Çok güzel. Rüzgar coştukça coşuyor. Şimdiki atışlarımızda Züber. Yine 32 gram. İnşallah yine ölçer. Güzel. Bunda biraz saçmaladı. Neyi ölçüyorsun acaba? Evet. Anladım ki Doppler sesinde diğer atışla beraber de aktif oluyor. Rastgele ölçüm yapabiliyor. Doğru ölçümler 1200'ün üzerinde olanlar. Arada ıskalamak lazım.
her mühimmatı sevmeyebilir. Farklı mühimmatlarla denemeler yapmak bu nedenle önemli. Her silahın grupmanı farklı mühimmatlarla farklı olabilir. Namlu çıkış hızları da farklı olabilir. Namlu çıkış hızlarını bu şekilde ölçmemizin sebebi, kullandığınız silaha uygun mühimmat hangi hızla çıkıyor, mesafeye göre etkisi ne olabilir, o mesafede ürettiği güç, enerji ne olacaktır? Bunları size gösterebilmek. Ayrıca yine mühimmatın namluya uyumu, çapı, şokun çapı, bunların hepsi, kullanılan barut, kullanılan kapsül, mühimmatın ağırlığı gibi her şey namlu çıkış hızına etki eder. Dolayısıyla yivsiz tüfeklerde her ne kadar birbirine çok yakın hızlar görünüyor olsa da ben sizler için bilgi maksadıyla ölçmeye devam edeceğim. Bir başka mühimmat Sterling Tornado Slug. Elbette ki isabetler atıcıdan atıcıya da oldukça değişiklik gösterir. Neticede 50 metrede 300-500 cc'lik su şişelerini arkadaşlar rahatlıkla vurabiliyorlar. Ben henüz o seviyede değilim. Rüzgar açıyı oldukça değiştiriyor. Bu da bir miktar sıkıntıya yol açıyor. Bir de YAF Spitzlak deneyelim. Güzel. Asıl olur. Sluglarla namlu çıkış hızları bu şekilde. Labrador'u bir kaldırayım da rüzgar paramparça etmeden toparlayalım. Labrador ile parçacıklı olan mühimmatın tam olarak ölçümünü yapamadığımızdan klasik kroniğe geçtim. 9'lu bakşat, 12'li bakşat ve 28 gram 4 çek. Önce 9'lu bakşat 1316 Züber marka, 1276. Şimdi 12'li bakşat YAF marka 1221, 1224 ve son olarak yine Züber marka 28 gram saçma fişeği 1349 ve 1345. Kroni ölçümlerinin ikinci kısmı da bu şekilde. ...30 gram saçma fişeği. Fişeği bol bulunca araya seri atışta koymak lazım. Atıyorum.
Grupman atışı denemelerine devam. Ya speed slug. Bir atış yaptım. Ya speed slug. Bir 5 atış daha yapayım. Bunları bir işaretleyeyim. Mesafe 50 metre. Ne yapayım? Çok sıkı grupman yapamıyorum ben. Atış menzilimiz şurası. İnşallah bu sefer net çekmiştir. Şimdi bunları işaretleyeyim. Bir de farklı bir slug'la deneyelim. Bir de Züber slug'la atış yapalım. ...50 metre 1 litre su şişesi. Tek atış, tek vuruş. Öbürünü de vurayım mı? Öbürüne de başka bir fişek atayım. Züber slug. Mesafe jet slug.
Kendimiz de görelim. Jeti de sevdi. ...50 metre. Süper Slug'la 25 metrede birkaç atış denemesi. Bayağı sıkı grupman yaptı. Azıcık ağırlık olsun. Bunların atışlarını GoPro ile çekmeye çalışacağım. Ne kadar net çıkabilirse. Bu kamera yakalamaz çünkü onları. Burada gördüğünüz bu poşetin tam dolusu atış yapıldı. Belki hepsi kameraya yansımadı ama bu kadar fişek attık. Değerli arkadaşlar, bir diğer atış videosunun daha sonuna geldik. Yine ufak tefek ölçümlerini sizlere vermeye çalıştım. Ama ağırlıklı olarak atış yapmış olduk. Bu farklı bir video olarak dursun. Serengeti Legion bu model için merak ettiğiniz ayrı ölçümleri varsa lütfen videonun altında yorumlar kısmına belirtin. Bir videoda onun için çekeriz. Hemen olmayabilir, sonunda çekeriz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bana güvenen, bu zor zamanlarda desteğini esirgemeyen bütün dostlarıma, bütün kardeşlerime, abilerime teşekkürlerimi, şükranlarımı sunarım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz videoları paylaşırsanız çok sevinirim. Bu aralar YouTube'da görünürlük açısından sıkıntı var biraz. Sizlerin destekleriyle aşabileceğimize inanıyorum. Sağlıcakla kalın efendim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Pes etmek yok.